Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz günlük küçük omuz çantasını çalışacağız. Çantamız küçük olduğu kadar da kullanışlı bir model arkadaşlar. Çantamızın ön bölümünde mıknatıslı çıt çıtla açılıp kapanan küçük bir cebi bulunuyor, cep telefonu koymak için. Diğer bölüm ise fermuar ile açılıp kapanıyor. Bu bölümün içerisine küçük bir cüzdan, gözlük, anahtarlık gibi günlük eşyalar rahatlıkla sığabilir arkadaşlar. Yine iki küçük kulbu ve 1 metre uzunluğunda da omuz askısı bulunmakta. Çantamızın eni yaklaşık olarak 14 santimetre, boyu ise 20 santimetre arkadaşlar. Gerekli malzemelere gelince 100 gramı 140 metre olan polyester ince makrome ipi kullandım. 2 adet tam yetti. Bu kadar arttı arkadaşlar. 3,5 milimetre tığ kullandım. Dikiş işlemleri için bir yün iğnesi ve işaret yerleri için de bir ayraca ihtiyacımız var. Ayrıca bir mıknatıslı çıt çıt, aksesuar olarak bir düğme ve üst bölüm için de 20 santimetre uzunluğunda bir fermuar gerekli. Çantamızı örmeye ön bölümden başlıyoruz. Devam ediyoruz. Arka tarafı da örüp tamamlıyoruz. Daha sonra cebi örüp dikiyoruz. Kenarlara 2 parça örüp zikzak dikişle tığ ile dikiyoruz bu parçaları. Cep kapağını örüp dikiyoruz. Daha sonra fermuar bantlarını örüyoruz. Fermuarı monte ediyoruz. Kulplarını ve omuz askısını örerek çantamızı tamamlıyoruz. Yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin görüş ve önerileri benim için oldukça önemli. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Bir ilmek alıyorum ve 22 zincir çekeceğim. ...22 zincir çektim. İkinci zincire batacağım. Şu şekilde çeviriyorum ve bu çıkıntıya batarak bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip bir kaydırma yapıyorum. Tığın başını doluyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 3 ilmeğin hepsini birden örüyorum. Bir yarım trabzan yaptım. Tekrar sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Tığın başını doluyorum. Bir yarım trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar bir kaydırma, bir yarım trabzan örerek devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bir yarım trabzan örüyorum. Son ilmeğe batıyorum, kaydırma yapıyorum. Birinci sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İlk boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Tığın başını doluyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Bir yarım trabzan. Tekrar bir kaydırma. Bir yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bir yarım trabzan ördüm. Son boşluğa batıyorum. Buraya bir kaydırma yapıp ikinci sırayı tamamlıyorum. Yine bir zincir örüp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Aynı işlemleri yaparak üçüncü sırayı devam ettireceğim. Bu şekilde toplam 80 sıra örelim.
kaydırma yaparak 80. sırayı tamamladım. Şimdi bütün kenarlarına bir sıra sık iğne çalışacağız. Köşelerde birer artış yapacağız. Bir zincir çekiyorum ve bu noktaya batıyorum, buraya, ve bir sık iğne yapıyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum, başlangıç yerimiz. Şimdi her bir boşluğa batarak alt köşeye kadar sık iğne çalışalım. Köşeye kadar geldim. Her boşluğa batarak her sıra başına sık iğne çalıştım. Son boşluğa batıyorum. Sık iğne örüyorum. Şimdi bu taraftan dönüş yapacağız. Köşede ilk ilmeğe batıp bir ilmek artıracağız. Yani 2 sık iğne çalışacağız. Bu ilk başlangıç zincirimizin ilkine batıyorum buraya. Bir, aynı yere bir kez daha batıyorum. 2 sık iğne çalışıp dönüş yaptım. Şimdi her bir zincire batarak sık iğne örüyoruz. Bu köşeye kadar geliyoruz. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğimiz bu. Bu ilmeğimize batıyoruz ve buraya 2 sık iğne örüyoruz. 1, aynı yere battım, 2. Şimdi sıra başlarına batarak bu köşeye kadar sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu fazlalık ipi de araya alıyorum. Üçüncü köşeye geldim. Son boşluğa battım. Şimdi dönüş yapacağım. Üst tarafa geçeceğim. Burada yine üstteki ilk ilmeğe batıyorum buraya. 2 sık iğne örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İkinci sık iğne. Şimdi burada yine her ilmeğe batarak buraya kadar sık iğne çalışıyorum. Sıra sonuna geldim. Burada ilk başlarken batmış olduğumuz yere de batıyorum ve sırayı tamamlıyorum. İpi burada kesiyoruz. Benim ipim bittiği için kesmeyeceğim. Şu şekilde ilmeğin içinden geçirdim. İğneye ipi geçiriyorum. Burada ilmeği kapatacağım. Daha doğrusu sırayı. Buradaki ilk ilmeğin altından iğneyi geçiriyorum. Buradaki son ilmeğe üstten batıyorum ve sırayı kapatıyorum. Arka tarafta ilmekler arasında ipi yürütüyorum. Açılmaması için geri dönüyorum. Bir ilmek atlayıp fazlalığı kesiyorum.
Şimdi çantamızın cebini çalışacağız. Enini ve boyunu da ölçmek istiyorum. Çantamızın uzunluğu 42 santimetre. Eni ise 13 santimetre. Şimdi çantamızın cebini örmeye başlıyoruz. Önce bir ilmek alıyorum ve 16 zincir çekiyorum. ...16 zincir çektikten sonra ikinci zincire batacağım. Şöyle çeviriyorum. Bu çıkıntıya batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Sıradaki zincire batıyorum. Bir yarım trabzan örüyorum. Sırayla bir kaydırma, bir yarım trabzan örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son zincire batıp kaydırma yaparak birinci sırayı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, dönüp ikinci sıraya başlıyorum. İlk boşluğa batıyorum, bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir yarım trabzan, sırayla bir kaydırma, bir yarım trabzan örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda bir yarım trabzan ördükten sonra son boşluğa batıyorum. Kaydırma yaparak ikinci sırayı tamamlıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Üçüncü sırada da aynı işlemleri yapacağız. Bu şekilde toplam 31 sıra örelim. İlk boşluğa batıp kaydırma yapıyorum. Yanındaki boşluğa yarım trabzan. Bu şekilde devam edelim. 31. sıranın sonuna geldim. Son boşluğa batıp kaydırma yaparak sırayı tamamlıyorum. Şimdi 3 kenarına sık iğne çalışacağız. Bu köşelerde yine birer ilmek artıracağız. Bu kenara sık iğne çalışmayacağız. Bir zincir çekiyorum. Ve bu boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Başlangıç yerimiz. Devam ediyorum. Yine her sıra başındaki boşluklara batarak köşeye kadar örüyorum. Son sıraya da batıp bir sık iğne ördüm. Şimdi dönüş yapacağım. Köşedeki üst sıranın ilk ilmeğine batıyorum ve buraya 2 sık iğne örüyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2. Şimdi sırayla her ilmeğe batarak diğer köşeye kadar sık iğne örüyorum. Fazlalık ipi de araya alıyorum. Son ilmeğe geldim. Yine son ilmeğe 2 kez batıyorum. 1, 2 sık iğne örüyorum. Dönüş yapıyorum. Bu sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. En son boşluğa battıktan sonra üst sıranın ilk ilmeğine batıyorum. Bir sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Buraya kadar devam etmeyeceğim. Şimdi dönüş yaparak bu şekilde ayraca kadar öreceğim.
Köşelerde artış yapmıyorum. Her boşluğa birer kez batarak buraya kadar öreceğiz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. Sırayla her boşluğa birer sık iğne örerek ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayracı çıkartıyorum. Buradaki başlangıçtaki ilk çekmiş olduğumuz zincire batıp bir sık iğne örüyorum ve cebin örme işlemini tamamlıyorum. Dikmek için yeteri kadar ip ayırıyorum ve ipi kesiyorum. Şimdi iki yan kenar parçası öreceğiz. Önce bir ilmek alıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. İkinci zincire batacağım, çeviriyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Sıradaki zincire batıyorum, bir yarım trabzan ve son zincire batıp bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum ikinci sıra için. İlk boşluğa batıp bir kaydırma yapıyorum. İkinci boşluğa bir yarım trabzan, son boşluğa bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Üçüncü sırayı çalışacağız. Yine bir kaydırma, bir yarım trabzan, en sonunda da yine bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde 38 sıra örelim. ...38. sırayı tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bu boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Buraya da ayraç yerleştiriyorum. Her sıra başındaki boşluğa batarak köşeye kadar devam ediyorum. Son sıraya da battım. Şimdi üst taraftaki ilk ilmeği alıyorum. Buraya 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Sıradaki ilmeğe batıp bir sık iğne örüyorum. Bu son ilmeğe yine 2 sık iğne çalışıyorum. 1 2. Tekrar sıra başlarındaki boşluklara batarak buraya kadar devam ediyorum. Son sıraya da batıp bir sık iğne ördüm. Şimdi üst ilmeklerden ilkine batıyorum ve buraya 2 sık iğne öreceğim. 1, aynı yere batıyorum. 2. Bir sık iğne örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Şimdi ipi kesiyorum. İğneye geçiriyorum ipi. Bu ayracın bulunduğu yere batarak sırayı kapatacağım. Ön taraftan bu ilmeğin altından batıyorum. Sırayı kapatıyorum. Son ilmeğe de üstten batıyorum. Bu arada bir ilmek oluşturdum.
İpi arka tarafa alıyorum ve ilmekler arasında yürütüyorum. Açılmaması için bir ilmek atlayıp devam ediyorum, geri dönüyorum. Fazlalığı kesiyorum. Yan parçalardan birini ördüm. Aynı şekilde bir tane daha çalışalım. İkinci parçayı da ördüm. Son bir işlemimiz kaldı. Cep üzerine kapatmak için aynen bu şekilde küçük bir parça öreceğiz. Bir ilmek alıyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. İkinci zincire batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Sıradaki zincire bir yarım trabzan örüyorum. Son zincire bir kaydırma. Bir zincir çekip dönüyorum. İkinci sırada bir kaydırma yapıyorum önce. Bir yarım trabzan. Son boşluğa batıp bir kaydırma yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip dönüyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir yarım trabzan. Yine bir kaydırma. Birinci sırayı tamamlıyorum. Şimdi 3 kenarına sık iğne çalışacağım. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa batıyorum ve her sıra başındaki boşluklara batarak devam ediyorum. Köşeye kadar gelelim. Son sıraya da batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Şimdi buradaki ilk ilmeğe batacağım ve buraya 2 sık iğne öreceğim. 1, aynı yere batıyorum. 2. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Son ilmeğe batıyorum buradaki ve buraya da yine 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Şimdi yan duvardaki her sıra başındaki boşluklara batarak buraya kadar devam ediyorum. Üst sıradaki ilk ilmeğe batıyorum. Buraya da bir sık iğne örüp sırayı tamamlıyorum. Buraya sık iğne çalışmıyoruz. Buradan dikeceğiz. Şimdi dikmek için bir miktar ip ayırıyorum. İpi kesiyorum. Bir zincir çekip şu şekilde kapattım. Şimdi mıknatıslı çıt çıtları yerleştireceğiz. Buradaki bu çizgileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. çizgide çıt çıtı yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zikzak var burada. 3 sağ tarafa, 3 de sol tarafa bırakıyorum. Bu ortadaki zikzağın altına, bu tığ battığım yere çıt çıtın alt bölümünü yerleştiriyorum. Şu şekilde. Kapağını da yerleştiriyorum.
sıkıştırıyorum. Çıt çıtımızı yerleştirdik. Aynı şekilde bu parçada da yine buraya diğer parçasını yerleştireceğim. Şu şekilde. Bu aralığa yerleştiriyorum. Ters taraftan. Bu şekilde. Bu bölüme de şöyle bir düğme yerleştireceğim. Bu metal görüntüsünü kapatacağım. Şimdi sıra geldi cebi dikmeye. Kenarda bırakmış olduğum ipi iğneye geçiriyorum. Sık iğnemizden sonraki bu çizgiyi takip edeceğiz. Burada da aynı şekilde bu çizgiyi takip ederek dikeceğiz. Yukarıdan da yine 1, 2, 3. çizgiye cep kapağımızın ağız kısmı denk gelecek şekilde şöyle yerleştireceğiz. Buradan batıyorum. Her sıra başındaki boşluklardan çıkarak dikeceğim. Bu şekilde. Burada da yine her bir ilmek birer sırayı gösteriyor arkadaşlar. Burada da her boşluk bir sıranın boşluğu. Şimdi bu şekilde yerleştirdikten sonra en son battığım yerin yanındaki boşluktan çıkıyorum. Burada da yine ikinci ilmeğe batıyorum. Üçüncü ilmeğin arasından geçiyorum. Burada da üçüncü boşluğa batıyorum. Dördüncü boşluktan çıkıyorum. Burada da yine dördüncü ilmeğin arasından iğneyi geçiriyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Alt bölümde de bu köşeye geldiğimizde tekrar birlikte çalışacağız. Burada çift sık iğne çalıştığımız yerdeki köşedeki ilmek artırdığımız ilmeğe geldim. Buradan şimdi dönüş yapacağım. Bu çizgiyi takip ederek devam edeceğim. Buradan batıyorum. Son battığım yere batıyorum tekrar. Buradan. Şimdi birer ilmek atlayarak devam edeceğim. Bu çizgiyi takip edeceğim. Buraya batıyorum. Şimdi bu yan duvarı yukarı kadar dikeceğim. Sırayla devam ediyorum.
Son ilmeği de diktim. Arka tarafa geçiyorum. Burada ilmekler arasında ipi yürütüyorum. Çantamızın yan dikişlerini çalışmaya başladım. Bu tarafın dikişini tamamladım. Zikzak dikiş uyguladım bu şekilde. Çok şık oldu gördüğünüz gibi. Diğer tarafı da birlikte çalışacağız. Çantamızın hem bu parçasında hem de burada köşeleri dönerken birer ilmek artışı yapmıştım. Yani aynı yere batarak 2 sık iğne örmüştüm. Bu 2 sık iğnenin ortasındaki ilmeği alacağız arkadaşlar. Şu şekilde birinci sık iğne, ikinci sık iğne, ortadaki ilmeğimiz bu. Parçadan bu ilmeğin arka kanadını alıyorum. İlk ilmeğimiz bu. Bu parçada da aynı şekilde şöyle dikeceğimiz için köşedeki birinci, ikinci sık iğnenin arasındaki ilmeği buluyorum. Bu ilmeğin de alt kanadını alıyorum. Bu ilmeğe geçireceğim ayracımı. İlk ilmeklerimiz bu ikisi arkadaşlar. Daha sonra sırayla ilmekleri dönerek bu şekilde buraya kadar dikeceğiz. Dikmeye başlıyorum. Bu kendimden taraf olan parçanın ilk ilmeğine üstten batıyorum. Üst kanatlarını alarak dikiş yapacağız ve bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum önce. Daha sonra diğer parçaya geliyorum. Buradaki ilmeğe de üstten batacağım. İp tığın ön tarafında olacak arkadaşlar. İşaretli ilmeğe üstten batıyorum. Alt taraftaki kanatları alıyorum. Şu şekilde 2 ilmek oldu tığımda ve bir ilmek alıyorum. Her 2 ilmeğin içinden geçiriyorum, kaydırma yapıyorum. Şimdi bu tarafa geçiyorum. İkinci ilmeğe yine üstten batıyorum. Bu fazlalık ipi de araya alıyorum. Bir ilmek alıyorum, kaydırma yapıyorum. Diğer parçaya geçiyorum. İkinci ilmeğe üstten batıyorum. İpim tığın ön tarafında. Bir ilmek alıyorum. Gördüğünüz gibi tığda 2 ilmek var. Her 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Kaydırma yapıyorum. Bu tarafa geliyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Arada ilmek atlamamaya dikkat edelim arkadaşlar. Bu fazlalık ipi de dikiş arasında temizliyoruz. Bu şekilde kaydırma yaparak devam edeceğiz. Buradan aşağı kadar devam edeceğiz. Döneceğiz. Dikerek son ilmeğe kadar geleceğiz. Devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 1-2 ilmek kaldı. Aynı şekilde burada da 1-2 ilmek kaldı. Bu çift sık iğnenin orta noktası. Burada da yine çift sık iğnenin orta noktası. Bu ilmeğe batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Burada da sıradaki ilmeğe batıp kaydırma yapıyorum. Şimdi son ilmeklere kaydırma yapıyorum. Burada da son ilmeği alıyorum ve sırayı tamamlıyorum.
Şimdi buradan başlayarak çantanın ağız kısmına bir sıra sık iğne çalışacağız. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki ilk ilmeğe 2 kanadını alarak batıyorum. Bir sık iğne çalışıyorum. Sırayla devam ediyorum. Burası sıranın başlangıç yeri. Şimdi buradan buraya kadar devam ediyorum. Burada son ilmeğe şu şekilde 2 kanadını alarak sık iğne yapıyorum. Bu dikiş çizgisinin tam orta noktasına batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Buradaki ilk ilmeğe 2 kanadını alarak batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sırayla devam ediyorum. Yine bu ilmeğin 2 kanadını alarak sık iğne örüyorum. Burada bir zincir çekerek başlamıştık. Burası zincirimiz, bu da ilmeğimiz. Burada ipimizi kesiyoruz. Sırayı kapatacağız. Bu sıra başına çekmiş olduğumuz zincirimiz, bu ilmeğe batıyorum. Şu şekilde. Burada da yine son ilmeğe üstten batıyorum ve sırayı kapatıyorum. İpi de arka tarafta yürüterek temizliyorum. Burada tam orta noktayı işaretledim. Şimdi bu parçayı buraya dikeceğim. Ama önce bu üst tarafı kapatmak için buraya bir düğme yapıştıracağım. Şu şekilde tutturdum ipi. Buraya sıvı silikonla yapıştıracağım. Tam orta noktaya getirdim. Buradan dikiyorum. Bu şekilde. Diktikten sonra ipi arka tarafta yürütüp temizliyoruz. Sıra geldi çantamızın kulplarını örmeye. Bu şekilde 2 kulp öreceğiz 21 santimetre uzunluğunda. Ayrıca omuza asmak için de omuz askısı öreceğiz 105 santimetre uzunluğunda arkadaşlar. Şimdi ikinci kulpu örelim. Dikiş için bir miktar ip ayırıyorum ve bir ilmek alıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2. İkinci zincire şu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra sağdaki bu çıkıntıya batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi sağdaki çıkıntı 2 ilmek şeklinde. Bundan sonra böyle devam edecek. Buraya batıyorum. Bir ilmek alıyorum.
2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde dönerek 21 santimetre ikinci kulpu örüyoruz. Aynı şekilde de 105 santimetrelik omuz askısını öreceğiz arkadaşlar. Devam ediyorum. ...21 santimetre ördüm. Bir zincir çekiyorum. Dikmek için biraz ip ayırıyorum. İpi kesiyorum. İkinci kulpu da tamamladım. Aynı şekilde 105 santimetre uzunluğunda omuz askısını da örelim. Kulpun birini diktim. İkinciyi birlikte dikeceğiz. Buradan sık iğne battığımız bu çizginin hizasından ve üstten bir zikzak atlayarak burayı takip edeceğiz. 1, 2, 3, 4. boşluğa batıyorum ve kulbu çekiyorum. Şu şekilde. Daha sonra arka tarafta sabitliyorum önce. Ve yukarı çıkıyorum. Buradan batarak buraya kadar dikiyorum. Bu tarafa geçiyorum. Bu şekilde diktikten sonra arka tarafta ipi ilmekler arasından geçirip temizleyeceğim. Fazlalık ipi kesiyorum. İpin ucunu da bir çakmakla şu şekilde yakıp açılmasını önlüyorum. Bu şekilde düzelterek aynı şekilde bu tarafı da dikeceğiz. Yine bu çizgi hizasında ve sık iğne battığımız boşluktan itibaren 1, 2, 3, 4. boşluğa batıp çekeceğiz ve aynen burada yapmış olduğumuz işlemleri yaparak kulbu dikeceğiz. Küçük kulpları diktim. Şimdi omuz askısını da dikeceğiz. Bu tarafı diktim. İkinci tarafı birlikte dikeceğiz aynı şekilde. İçeriden görüntüsü bu şekilde. Kulpu düzeltiyoruz önce dönmemesi için. Burada 1, 2 zikzak atlıyoruz. Hemen ikinci zikzağın altındaki boşluğa batıyoruz dışarıdan ve çekiyoruz kulpu şu şekilde. İç tarafta önce sabitliyoruz. Daha sonra bu boşluklardan çıkarak dikeceğiz. İlk boşluğa batıyorum. Tam ortalıyorum şu şekilde. İkinci boşluğa batıp aşağı indiriyorum iğneyi. Yanındaki boşluktan yukarı çıkıyorum.
üst bölüme kadar bu şekilde dikiyorum. Şimdi tekrar bu dikişlerin olmadığı boşluklara da dikiş yaparak dönüyorum. Bu tarafa geçiyorum. Aynı şekilde buradan da yukarı kadar dikiyorum. Buradan da yine geri dönüyorum. Sıra geldi çantamızın ağız kısmına fermuar için 2 bant örmeye. Birini ben ördüm. Aynı şekilde diğer bandı öreceğim. İkişer sıralık bantlar arkadaşlar. Önce bir ilmek alıyorum. Daha küçük bir tığ kullanıyorum. Rahat ilmek alabilmek için. Bu zikzak dikişimizin dibinden hemen buradan gördüğünüz gibi şöyle aşağı doğru bir dikiş sırası var. Buradan bir ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu fazlalık ipi de araya alarak sırayla bu çıkıntılara batarak ilmek alıyorum. Alttan batıyorum şu şekilde. İlmek alıyorum ve sık iğne örüyorum. Son ilmeği de alıyorum. Toplam 21 ilmek ördüm. Burası bu yan dikişimizin olduğu yer arkadaşlar. Şimdi diğer tığa geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa batarak bir sık iğne örüyorum. Sırayla boşluklara batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeğe de batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve sırayı tamamlıyorum. İpi kesiyorum. Buradan fazlalık ipi ilmekler arasından yürüterek temizleyeceğim ve buraya iki fermuar bandının arasına fermuarı yerleştireceğim. Fermuar bandına fermuarı yerleştirip iğneledim ve şimdi dikmeye başlıyorum. Dikerken fermuarın açılmasını engellemeyecek şekilde dikiyorum arkadaşlar.
Uç kısma kadar diktim. Bu fazlalık kısmı da şöyle kıvırıyorum. Açılmasını engellemeyecek şekilde aşağı tutturuyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da buraya denk gelecek şekilde yerleştireceğim ve dikeceğim. Fermuar bantlarına diktim. Burada fazlalık uç kısımlarını katladım. Katladıktan sonra buraya şöyle tutturacağım. Çirkin gözükmemesi için. Buradan batıyorum. Uç kısma dikiyorum. Fermuarımızın dikilmiş hali bu şekilde. Son bir işlemimiz kaldı. Buraya küçük bir aparat örüp buranın daha güzel görünmesini sağlayacağız. Önce bir ilmek alıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Ters çeviriyorum. İkinci zincire batıyorum. 4 sık iğne örüyorum sırayla. Bir zincir çekip ikinci sıraya dönüyorum. Bu şekilde toplam 5 sıra örelim. Beş sıra ördüm. İpi kesiyorum. Şimdi şöyle ikiye katlayacağım ve buraya dikeceğim. Şu şekilde. Önce burada fazlalıkları kesiyorum. Şöyle katlayacağım. Buraya yerleştireceğim. Kenarlarından ve buradan dikerek buraya tutturacağım. Çantamızın bütün işlemlerini tamamladım. Fermuarı diktim. Bu kenar kısma küçük bir aparat yerleştirdim. Kullanıma hazır hale getirdim. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.